Akhun İmparatorluğu, Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında Akhyungnu, Hint kaynaklarında ise Sveta Huna olarak geçer. 4. yüzyılın başlarında Isığı Gölü çevresinde avarlara bağlı yaşarlarken bu yüzyılın ikinci yarısında Mavera-ün Nehir'e ve Toharistan'a yayılmış bir Hun devletidir. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Batı kaynaklarında Akhunlara Eftalitler veya Eftalit İmparatorluğu adıyla rastlanmaktadır. Çinliler bu ulusa Yeta, Araplar Hayta, Hintliler Huna, Yunanlılar ise Heftalit demişlerdir. Hint kaynaklarında ayrıca Akhunlar için Turuşka yani Türk sözcüğü de geçmektedir. Bu durumda Akhunların Türk devleti olduğunu doğrulayan bir başka kanıttır. Akhun İmparatorluğu'na batıda Eftalit denmesinin nedeni Bizans ve Yunan kaynakları dolayısıyladır. Bu sözcüğün kökeni Sasani İmparatoru Firuz'u yenen Aksuvar'ın diğer isminin Eptalanos olmasıdır. Eftalitler adına Batı kaynaklarında yapılmış değişik bilimsel çalışmalar bu devletin ve ulusun tarihini açıklığa kavuşturmuştur. İpek Yolu, Ön Asya, Hindistan, Sasaniler ve Göktürkler ile ilgili bilimsel çalışmalarda Akhunlar hakkında bilgiler edinilmiştir. Büyük Hun İmparatorluğu'nun bölünme ve parçalanmasıyla batıya doğru göç eden Hun kabileleri, İç Asya'dan Hazar bölgesine doğru yoğun bir Hun hareketliliği oluşturdu. Hunlar kalabalık kitlelerle İç Asya'yı terk edip batıya doğru ilerliyorlar. Bu göç hareketi Meyendiörenegi 36'da bölünen Batı Hunların yıkılmasıyla başlamıştı. İlerleyen zamanlarda Hunların kuzey ve güney olarak tekrar bölünmesiyle ve nihayetinde Orta Asya'da Hun varlığının ortadan kalkmasıyla 4. yüzyıla kadar devam etti. İç Asya'dan göç eden Hunların bir kolu Hazar Denizi'ne, diğer kolu güneye doğru ilerlemişlerdi. Hazar bölgesine doğru ilerleyen Hunlar 3. Ying ortalarında Avrupa Hun İmparatorluğunu kurdular. Aynı dönemde güneye doğru ilerleyen kabileler ise literatürde Orta Doğu Türkleri olarak anılan Akhunları kurdular. Eftalit Devleti kuruluşunun hemen ardından Sasanilere karşı uzun sürelik bir savaşa başladı. 464-485 yıl kadar uzun sürecek bu savaş sonucunda Sasaniler peş peşe büyük yenilgiler aldılar. Bu dönemde Eftalit Devleti'nin başında Ahşunvar durmaktaydı. İki devlet arasında çatışma merkezi Merv ve çevresi olmuştu. Ancak yapılan savaşlar sonucunda İran tam mağlubiyete uğratılmış, Horasan üzerinde Eftalit hakimiyeti kurulmuştu. Ayrıca İran uzun süre Eftalitlilere yıllık haraç ödemek zorunda kaldı. Akhunlar, 5. yüzyıldan 6. asrın ikinci yarısına kadar Ceyhun boylarının en büyük devleti olup, kolları Avrupa'ya kadar uzanan Akhunlar, zaman içinde farklı kültür ve farklı dinlerle tanıştılar. Bunun sonucu olarak da karşılaştıkları toplumların dini, dili, gelenek ve göreneklerini benimsediler. Ceyhun Irmağı'nı geçen Akhunlar 5. yüzyılın başlarından sonra Sasani Devleti'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerini istila etmeye başladılar. Akhunların güneye doğru inişleri Ön Asya'nın tüm ülkelerini ve buralarda yaşayan kavimleri sarsmıştır. 5. Behramgur'un saltanatı sırasında 420-438 Akhunlar Ceyhun Irmağı'nı Tirmiz bölgesinden geçtiler. Bu geçiş sırasında Akhunlar 300 bin kişi kadar bir topluluktu. Akhunların Sasani ülkesine girişleri karşısında Behramgur'un pasif kalması devleti bir şaşkınlık dönemine soktu. Akhun hükümdarı Hakan Horasan'dan ilerleyerek Rey önlerine kadar geldi. Sasaniler Akhunlara büyük miktarda para vermeyi önerdiler. Akhunlar bunu kabul etmediler. Kuşmuhan bölgesinde Hakan ve Akhunların gelişigüzel karargah kurduğunu öğrenen Sasani hükümdarı Behramgur, Akhunların üzerine ansızın bir baskın düzenledi. Gece yapılan baskından Sasaniler kazançlı çıktılar ve Akhunları dağıttılar. Akhunların başı Hakan savaş alanında öldürüldü ve eşyası yağma edildi. Baskın sonucu dağılan ve hükümdarları Hakan'ı yitiren Akhunlar bu kez Ceyhun Irmağı'nın karşı sahiline geçtiler. Sasaniler doğu sınırlarında yaşayan Akhunlardan bir süre sonra rahatsız olunca bu kavimin üzerine yeniden bir ordu gönderdiler. Ne var ki bu kez Akhunlar Sasanileri yendi ve Sasani ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Bu zafer üzerine Akhunlar daha önce yitirdikleri toprakları yeniden geri aldılar. Bu zaferi Akhunlara kazandıran hükümdarın adı Ahşunvar idi. Akhunlar,
1484'te ortaya çıkan Mazdek isyanının bastırılmasında Sasanilere yardım ettiler. İran'da büyük bir ekonomik sıkıntı ortaya çıkmıştı. Mazdek adındaki kişi insanların mutluluğunu bozan iki unsurun servet ve mal olduğunu iddia etti. Bunların toplumun ortak malı olması durumunda sıkıntıların ortadan kalkacağını söyleyerek yoksul halktan birçok taraftar kazandı. Böylece İran'da büyük bir dini ve sosyal sızıntı oluşturan Mazdek isyanı oluştu. Ayaklanmayı kontrol altına alamayan Sasani hükümdarı Şah Kavad Akunlara sığındı. Akunlardan 30.000 kişilik bir atlı birlik alarak İran'a gelen Şah isyanı bastırdı. Bu olaydan sonra Akunlar Sasaniler üzerinde büyük bir nüfuza sahip oldular. Akunlar Belh kentini ele geçirdikten sonra Sasanilerle savaşmaya başladılar. Kuşan Devleti'nin çöküşünden sonra ortaya çıkan bazı prenslikleri Akunlar kolaylıkla kendi egemenlikleri altına aldılar. Öncelikle Kuşan Kidara Prensliğini ortadan kaldırdılar. Bu tür prensliklerin ortadan kaldırdı ve Akunlar 480 yılında Hindistan'a ilk saldırılarını yaptılar ve bir süre sonra Kuzey Hint bölgesini egemenlikleri altına aldılar. Valah biracalarından Batarka, Toraman'ın iç bölgelere doğru ilerlemesini durdurmayı başardı. İki taraf arasında çıkan savaşta Toraman başarısızlığa uğradı. Toraman'ın ölümünden sonra Akunlar duraklama dönemine girdiler. Hindistan'a yapılan akınlar sırasında Akunların başında Toraman adlı bir hükümdar bulunuyordu. İskender ve Kuşan hükümdarı Kanişka'dan sonra Toraman Hindistan'ın 3. fatihidir. Hint kıtası, kadim dönemlerden itibaren verimli toprakları ve zengin madenleri ile pek çok devletin sahip olmak istediği bir coğrafyadır. Özellikle Karakurum, Pamir ve Hindukuş üzerinden Kuzey Hindistan'a yapılan akınların önemli bir kısmını konar göçer Türkler teşkil etmektedir. Türklerin Hint coğrafyasına akınları tarih öncesi devirlere dayanmakta olup bu akınların tarihi net olarak bilinmemesine rağmen söz konusu topraklardaki Türk varlığını Saka dönemiyle başlatmak mümkündür. Sakaların ardından Kuşanlar ve daha sonra Akunlar ile Türklerin Hindistan'ın eski çağı olarak adlandırdıkları dönemdeki varlıkları devam etmiştir. Hunların güney ve batıdaki kolunu teşkil eden Akunlar, 5. yüzyılın sonlarına doğru Hindikuş'u geçip günümüzde Pakistan bölgesinde yer alan Gandhara'ya, oradan da Pencap'a ulaşır. Yaklaşık menilseyi 400 Eylül. Hindistan sınırları içine ilk kez bu dönemde girdiği bilinen Akunlar, söz konusu topraklarda Maurya İmparatorluğundan sonra ikinci büyük Hint İmparatorluğu olan Gupta İmparatorluğu ile karşılaşmıştır. Guptalara karşı mücadele veren Akunlar, söz konusu bölgenin tarihi vesikalarında Mlechabir Huna ve Sveta Huna olarak anılır. Yapılan çalışmalar ışığında Hindistan topraklarındaki ilk Akun hükümdarı Tigin olarak bilinir. Ancak bunun gerçekten bir hükümdar mı yoksa bir unvan mı olduğu konusu araştırmacılar tarafından halen tartışılmaktadır. Ama daha önceki ve sonraki Türk hanedanlarında kullanış biçimine bakılırsa bu bir unvandır. Daha sonra Toraman ve Mihirakula'nın güçlü egemenliklerinin ardından Baka, Şitinanda, Vasunanda, Naralla, Aksha, Goptikya, Pravarasena, Gokarna, Narendradi Kinkla, Yudhishthira ve Lakhana gibi genellikle Hint isimleri alan hükümdarlar tarihi kayıtlarda Akun hükümdarı olarak geçmektedir. Hindistan coğrafyasında Tigin'den sonra karşımıza çıkan Toram ya da Törümen'dir. O 5. Orta Asya'dan Orta Hindistan'daki Ganj'ın kıyısına kadar inerek geçtiği bütün coğrafyaya hakim olmayı başarmış. 6. Ve bu topraklarda büyük bir devlet kuran ilk yabancı hükümdar olmuştur. Öyle ki onun ne kadar ihtişamlı ve güçlü bir hükümdar olduğu Hint yazıtlarına yansımış ve bu vesikalara Maharajadiraja yani Krallar Kralı, en büyük kral olarak kaydedilmiştir. Kendi adına dikilmiş yazıtlarından elde edilen sonuçlara göre Toramana Gandhara, Zabulistan, Afganistan ve Pencap'tan Orta Hindistan'a kadar pek çok şehri hakimiyeti altına almıştır. 9 söz konusu Gupta topraklarını ele geçiren Toraman liderliğindeki Hunlar, 12 yıl boyunca bu toprakları ellerinde tutmuş ve Chenab'daki Pavva'ya, Sakala Eran ve Malva'yı güç merkezleri haline getirmişlerdir. 10 Toraman'ın özellikle Magadha'ya düzenlediği akınların Kuzey Hindistan tarihinde önemli bir yeri vardır.
Toraman'ın Gucerat eyaletine kadar olan toprakları hakimiyeti altına aldığının en büyük göstergesi de 1978 yılında Gucerat'ta bulunan 3 bakır plakadan anlaşılmaktadır. 11. Böylece başarılı, zeki ve azimli bir hükümdar olan ve siyasi üstünlüklerle beraber kültürel başarılar da elde eden Toraman, Eran yazıtında da belirttiği üzere hedeflerine ulaşmıştır. Ancak Toraman Eran'ın yönetimini uzun süre elinde tutamamıştır. Bunun nedeni ise söz konusu dönemde Madhya Pradesh eyaletinde Malva'yı yöneten Aulikara kralı Prakashadharma, Toraman'a karşı bir mücadele başlatmış ve bu yüzden gücü gittikçe azalan Toraman savaşı kaybetmiştir. Prakashadharma, Toraman'ın elinden sadece Eran'ı değil, aynı zamanda onun haremindeki kadınları almıştır. 12 Toraman bu kayıpların ardından yeniden toparlanıp günümüzde Bengal'da yer alan Gauda ve Magada'da elde ettiği zaferlerinden kısa bir süre sonra Kashi'de, yani şu anki Benares'te hastalanmış ve Memmi 515 yılında vefat etmiştir. 13 yapılan araştırmalar sonucunda Akhun hükümdarı Toraman'ın bizzat adına kazınmış 2 yazıt bulunmuştur. Toraman'ın Kura sütun yazıtı. Kura, günümüzde Pakistan'ın kuzeyindeki Pencap'ta Salt Range Dağ silsilesinde yer alır. Bu sütun üzerindeki yazılar da Eran yazıtında olduğu üzere Sanskrit dilinin Brahmi lehçesindedir. Yazıt, Rotta Chakravarti'nin oğlu Budist rahip Rotta Siddhavarti tarafından kayıtlara geçirilmiş olup Toraman'ın dindar birisi olması için kendisine bağışlanmıştır. Yazıtın dikiliş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte tahminen 5. yüzyılın son çeyreğidir. Yazıtta Toraman için kullanılan Sanskrit dilindeki Mahara Çadhiraça unvanın yanı sıra Şaha ve Çavla unvanlarına rastlanmaktadır. Araştırmacılar bu kelimenin anlamı ile ilgili farklı yorumlar yapmaktadırlar. Bazıları bu unvanı Kabil'den gelen hükümdar anlamına gelebileceğini söylerken, 27 bazıları da Cavlahcul kelimesinin eski Türk dilinde Şahin anlamına geldiğini ileri sürerek bu Şahin'in Akhunların kutsal kuşu olduğunu iddia ederler. 28. Ancak kimi araştırmacılar da bu kelimenin Afganistan sınırına yakın olan Zabula kentinin değişik versiyonda yazılmış adı olması ihtimali üzerinde durmuştur. Yazıt şu an Lahore Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. O, kum taşından bir sütuna kazınmış 70 birim, 12 senttir ve 50.88 ölçülerindedir. Yazıtın sol tarafında boşluk bulunmaktadır. O 13 eşit satırdan oluşmaktadır. Onun ilk 3 satırı ciddi şekilde zarar görmüş. 12 ve 13. satırların sağ tarafı ise muhtemelen yazıtı kazıyan kişi tarafından silinip yeniden yazılmıştır. Bu kısım oldukça yıpranmış görünmesine rağmen herhangi bir müdahale görünmemektedir. Mihirakula'nın Gvaliyar kitabesi, Hindistan'daki en güçlü Hun hükümdarı, hatta Hindistan'ın Atilla'sı olarak bilinen Mihirakula, tahminen 515-550 yılları arasında Akhun idaresini elinde tutmuştur. Babası Toraman'ın sahip olduğu Hun topraklarının sınırlarını Belh'ten başlayıp Orta Hindistan'a kadar genişletmiştir. 34. Akhun devletinin bu güçlü hükümdarı hem çağdaşı olan Büyük Gupta İmparatorluğu'nun hükümdarlarına ait yazıtlarda adından söz ettirmiş, hem de kendine ait bir kitabe kazıtmıştır. Mihirakula'ya ait Hint topraklarındaki bu yazıt Gvaliyar şehrindedir. Döneminin yılında tahminen Memesi 528'de dikilmiş olan Gvaliyar yazıtının bulunduğu güneş tapınağı Gopa olarak adlandırılmaktadır. Gopa, Malva şehrinde bulunan bir tepedir ve buradan Mihirakula'nın Memesi 528 yıllarında Malva şehrine hakim olduğu sonucuna varılmaktadır. 35. Babası Toraman'dan sonra Keşmir bölgesini yönetimi altına alan Mihirakula, Gupta hükümdarı Yashodharma'nın Mandaşir yazıtında bahsedildiği üzere Milattan sonra 533-534 yıllarında Yashodharma'nı yenilgiye uğratarak Himalayalara hakim olur. 36 günümüzde Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Sialkot, Sakala şehrini devletinin merkezi haline getiren Mihirakula'nın devlet sınırlarını Belh'ten kuzey ve Orta Hindistan'a kadar genişlettiği bilinir. Müslüme Melis Savaş 554-1. Satır, gökyüzünü aydınlatan ışık kümeleriyle kara bulutları dağıtan, at arabasının tekerlekleri ve korkunç yürüyüşüyle yorgun düşerek karmakarışık ruhlar ortaya çıktığında, atlarıyla şafağın sınırlarını süsleyen Fatih, Güneş seni koruyabilir mi? 2. satır. Dünyada
şanlı Toraman olarak ün yapmış büyük erdemli bir yönetici vardır. O, özellikle doğruluğu sembolize eden bir kahramandır. Dünya adaletle yönetilir. 3. Satır. Onun soyunun ünü yükseldi, bu oğlun yiğitlikte eşi benzeri yoktur. Bu dünyanın kralı Pasupati'yi bozguna uğratan gücünü kıran kişi Mihirakula adı altında yeniden ünlenir. 4. Satır. Kralların en iyisinin en iyisi olan ve ay ışıklarının gülümsemesiyle çiçek açan mavi ve kırmızı nilüfer çiçeklerinin kokusuyla kötülükleri yok eden Ay Kartika 15. Yılında artan hakimiyetiyle büyük ve şeffaf gözleriyle dünyayı yönetiyor. Bu sırada Titi, Nakshatra ve Muhurta'ya sahip olan ve kutsal günün ilanının gürültüsüyle ikizlerin yöneticileri tarafından haber verilen bu şanslı gün ay parlarken ortaya çıkar. 1. ve 6. Satır. Matritula'nın oğlunun oğlu ve Matricheta adındaki Matridasa'nın oğlu bu tepenin bir sakinidir. O, ay ışığının parlaklığı gibi şeyler güneşin mükemmel evinin oluşmasına neden olmuş ve her şey yıkılana kadar onların evi cennetin içindedir. 2. Satır. Gerçek dinin meşhur ilanı, Keşava ve Ditya gibi isimlerle anılan güneşe tapmayı içerir. 3. Satır. Sarva tanrısının örgü saçının düğümü olan çalılığa ay yansıdığı müddetçe, Merv Dağı cennetin perilerinin ayaklarıyla süslenmiş sarp yamaçlara sahip olmaya devam ettiği sürece, Vişnu koyu mavi bir bulut gibi olan göğün üzerinde Şri Tanrıçasını taşıdığı müddetçe, ay bu taş tapınakların en güzel noktasında durur. Domuz, Türk, Hint, Yunan, Roma ve Mısır mitolojilerinde önemli bir figür olmasına rağmen Akhunlara ait bu yazıttaki domuz figürünü Türk ve Hint mitolojisine göre yorumlamak gerekir. Türklerde İslamiyet inancından dolayı pis ve aşağılık bir hayvan olarak görülen domuzun Türk mitolojisindeki yeri bu değildir. Özellikle Türklerin takvimi olan 12 hayvanlı Türk takviminde bir ay ismi olarak geçen domuz, Tonguz Lagz'ın önem verilen bir hayvan olmasının yanında, isminin konduğu ayda özellikle Kazak Türklerine göre bolluk ve bereketin olduğu yılları işaret eder. Hatta bununla ilgili it yılı ek, domuz yılı biç gibi bolluğu işaret eden atasözleri mevcuttur. 45 Hint mitolojisinde domuz figürüne baktığımızda ise Hindu tanrılarından Vishnu'nun yeniden bedenlenmiş halidir. Toraman'a ait yazıtın bir domuz figürü üzerine kazınmasından, Toraman'ın Hinduizme özellikle de Hindu tanrılarından Tanrı Vishnu'ya sempati duyduğu anlaşılmasının yanı sıra Türk mitolojisine göre de Toraman'ın döneminin bolluk bereket içinde geçtiğini vurgulama amacı da güdülmüş olabilir. Ayrıca Toraman ve Mihirakula'ya ait paralarda da Hinduizm inancına ait sembolleri görmek mümkündür. Toraman'a ait Kura yazıtında daha çok Budist karakterlerin yer almasından onun Budizme de sempati duymuş olabileceğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla 4. ve 6. yüzyıllar arasında Hindistan topraklarına hakim olan Akhunların söz konusu bölgedeki var olan dinlerden, özellikle Hinduizm ve Budizm'den nedenle etkilendikleri bu yazıtlarda resmi bir şekilde ortaya koymuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında en güçlü dönemlerini yaşayan Akhunlar, aynı zamanda Asya'nın ipek ticaretini de ellerinde bulunduruyorlardı. Bu sırada Anushirvan'ın 595 kurulup tahta çıkmasıyla Sasaniler yeniden güçlenmeye başladılar. Diğer yandan, 552 yılında Göktürk Devleti kurulunca Akhunlar iki güçlü devlet arasında kaldılar. Göktürklerin batı illerini yönetmekte olan İstemi Yabgu, düşmanları olan Avarlarla iyi ilişkiler içinde bulunan Akhunların ortadan kaldırılması için Sasanilerle anlaştı. Akhunlar, Göktürklerin ve Sasanilerin ortak saldırıları sonucunda yıkıldılar ve toprakları bu iki devlet arasında paylaşıldı. 564 veya 570 oldu. Böylece 200 yıllık bir egemenlikten sonra Hunların son bölümü de tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Akhunların diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik, egemen oldukları sahada hakim azınlıkla göçebelerin devleti olarak çoğunluktaki yerleşiklere hükmetmesidir. Bu özellikleri taşıyan ilk Türk devletidir. Bu bakımdan Türk tarihi içinde ayrı bir konuma sahiptir. Akhun kültürü Göktürk kültürüyle benzer özellikler sahiptir. Devlet teşkilatlanmaları ve sosyal hayat hemen hemen aynıdır. Akhunlar bulundukları sahanın kültüründen de etkilenmişlerdir. Türk kültüründe görülmeyen motifler Akhun kültüründe vuku bulmaya başlamıştır.
Bunlara en önemli örnek tavus kuşu figürü olacaktır. Hakan'ın tahtının tavus kuşu ayakları üzerinde olması gibi etkiler, İran ve Hint kültürü etkileridir. Akhunlar genel olarak göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Buna karşın Gor, Huo ve Sakkala'yı başkent olarak da kullandılar. Akhunlar, Asya'nın ipek ticaretini ellerinde tuttukları sürece güçlerini korudular. Göktürklerin İpek yolunun denetimini ellerine geçirmesiyle bu üstünlüklerini yitirdiler. Akhunlar, Aksuvar'ın ölümünden sonra bir Hakan seçmek yerine kabile yönetimini tercih etmiştir. Bu 26 yıllık süre zarfında kararlar, Uar ve Hun kabilelerinin oluşturduğu yönetim mekanizması tarafından alınarak hayata geçiriliyordu. Kabile yönetimi döneminde Akhunlar ilerleyişlerine devam ederek Hindistan'a doğru uzanmışlardı. Bugünkü Hindistan topraklarında bulunan Gupta devletini baskı altına alarak bölgedeki otoritesini güçlendirdi. Her ne kadar bir Hakan önderliğinde yönetilmese de kabile yönetimi dönemi fevkalade başarılı ve istikrarlı bir şekilde geçti.